Fantastik bir romanın ana karakteri olduğunu düşünen biri en fazla ne yapabilir? Jason Thomas Nichols kendisini Harry Dresden olarak tanıtarak hiç tanımadığı bir ailenin kapısına dayandı. Kapıyı yumrukladı, bağırdı ve içerideki ev sahibine tek bir şey sordu. Kızın nerede? O an kafasında nasıl bir gerçeklik vardı? Birini mi kurtardığını sanıyordu yoksa tamamen kendi yarattığı bir hikayenin içinde miydi? Henüz kesin olarak bilmiyoruz ama görünen o ki Nichols o sabah bizim gerçekliğimizde değildi. Ben Lady Crowell. Burada gerçek suç hikayelerini anlatıyorum. Eğer bu tarz içerikler ilgini çekiyorsa beğenmeyi, abone olmayı ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. 7 Nisan 2026 sabahı saat 9 civarında 30 yaşındaki Jason Thomas Nichols daha önce hiç gitmediği bir mahallede tanımadığı bir evin kapısını çaldı. Oh, Hi there. Can you open this door, please? for what? I just want to make sure that everything's okay. There seems to be something going on. What do you mean? I don't know. I just figured I'd check on something. Söylediğine göre kontrol edilmesi gereken bir durum vardı. Evin içinde bir şeyler döndüğünü iddia ediyor ve içeri girmek istiyordu. I don't know what you want, man. Get out of my house. Open this fucking door. Where's your daughter, man? Where's your daughter, What are you man? talking about? Where's your daughter? Who's in there with you? Bro, if you don't Open this leave, fucking door. Open this door. I'm breaking it fucking down. You understand me? leave my house. You don't. Are you okay? Is everyone We in are this house okay. okay? What? Everyone's okay. What do you want? Israrla tek bir soru soruyordu. Kızın nerede? Ev sahibi içerideydi, kapıyı açmadı. Ring kamera üzerinden sakin bir şekilde onunla konuşuyordu. Gerginliği büyütmemeye çalışıyor, hatta ona iyi olup olmadığını soruyordu. Ama gerektiğinde polisi arayacağını da açıkça söylemişti. Nichols ise gitmemekte kararlıydı ve sonra konuşmanın rengi biraz değişmeye başladı. Can you leave my house, please? Can you open the door, please? You have nothing to do with my house. Can you leave my house? You know what my name is? I don't know who you are. You don't belong to this neighborhood. That's for sure. This is my neighborhood, though. Yeah, I live there. I don't know you. My name is Harry Dresden, motherfucker. Şimdi burada biraz duralım. Nichols, benim kim olduğumu biliyor musun diye sordu. Ardından kendisini Harry Dresden olarak tanıttı. Jim Butcher'ın The Dresden Files adlı fantastik kitap serisindeki Harry Dresden, paranormal vakaları çözen büyücü bir dedektif karakter. Biraz agresif, gerektiğinde güç kullanmaktan çekinmeyen, olaylara çoğu zaman bizzat müdahale eden uzun paltolu birisi. Open the door. This is my neighborhood. Open the fucking door. Now, or I will fucking end you. Do you understand me? Nichols ön kameradan bu şekilde bağırdıktan sonra pes ederek geri çekiliyor. Ama elbette ki asıl amacından sapmıyor. Evin etrafında dolaşıyor ve içeri girebileceği bir açıklık bulmaya çalışıyor. Nitekim arkada bulunan bir kapı buluyor ve oradan içeri giriyor. Victor, you around?
hala ısrarla bir kızı arıyor. Ama dikkat çekici başka bir detay daha var. Zaman zaman Victor diye birine sesleniyor. Oysa ne ev sahibinin adı Victor ne de evde bulunan herhangi birinin. Bu noktada da küçük bir araştırma bizi tekrar fantastik romana götürüyor ve önemli bir bilgiyi ortaya çıkarıyor. Victor Sells, Jim Butcher'ın The Dresden Files serisinde özellikle ilk kitapta geçen kötü bir karakter. Hikayede karanlık büyülerle bağlantılı çeşitli vakalarda rol oynuyor. Ah, you like raping little girls, bitch? Ah! You fucking try me, I swear to God I'll fucking kill you. Do you understand me? Nichols evde bahsettiği kızı aramaya devam ederken bu kez ev sahibi duruma müdahale ediyor. Kendisini ve mülkünü savunmak için devreye giriyor ve kısa süreli bir arbede yaşanıyor. You might. Get the fuck out of my fucking house, dumbass! You think you can fucking stop me, motherfucker? I will save that little girl, you bitch! There's no fucking girl. You fucking liar! I can hear her. I can fucking hear her. Fucking hear you, bitch! You son of a bitch! I'll fucking kill you! I'll fucking kill you! Oh, you fucker! Man, hurry the fuck up, because I'm gonna drag his ass out. I'm telling you. Who are you talking to, bitch? Who are you talking to, bro? Ah! Ah! Get the fuck, stand on the fucking ground. Who the fuck do you think you are? My name is Henry Dresden. Get the fuck out of my house. Why do I hear screaming? There's no one up there. Get the fuck out of my third room, bro? Walk the fuck out. What's the third room? Walk the fuck out. I'm telling you, I'm giving you a chance right now, man. What's the third room, bro? I'm giving you a fucking chance. Get the fuck out of my house. Görüldüğü üzere ev sahibi eline bir bahçe küreği alarak olaya dahil oluyor ve durumu anlamaya çalışıyor. Bu esnada Thomas'ın fevri hareketleri yavaş yavaş sakinleşmeye başlıyor. Ancak aradığı kişiyi ve 3. odayı bulma çabası da devam ediyor. What's the third room, bro? I'm telling you, get the fuck out of my house. Please. Just answer the question. Get the fuck out of my house. Answer the question, please. There's no one in there. There's 3 rooms, man. I don't know who you are. You I live better on the get the street at fuck. 1797 Colop Drive. I don't know who you're talking about, man. Why do I hear screaming? Are you military? Olayın bu noktasında işler biraz daha ilginç bir hal alıyor. Ev sahibi ona ordudan mısın, asker misin diye soruyor. Thomas bu soruya evet şeklinde yanıt veriyor. Bunun üzerine ev sahibi durumu sakinleştirmeye çalışarak onu anladığını ve her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Thomas bu noktadan sonra ev sahibinin yönlendirmelerine kısmen uyum sağlamaya başlıyor. Yes. Okay. Can you help me out? Okay. Yes. I understand what you're going through right now. Yes. Can you step outside? Yes, sir. I Thank you. will. Thank you for asking. There's something going on this street, bro. Bro, everything's fine. Please step outside. Okay. Sit there. Sit on the ground, please. Yes, sir. Okay? How you doing today, sir? Don't move. Move. Don't move. Sir, come here. Move on here. Sir, come here. Okay. Yeah, help him out, bro. How you doing? There's a little girl trapped in this house. Can you go check her, please? Okay. You got gloves? Kısa bir süre sonra polisler olay yerine geliyor ve durumu kontrol altına alıyor. Ardından Thomas'ın iddia ettiği gibi evde gerçekten tehlike altında olan bir kız olup olmadığı da kontrol ediliyor. Fairfield Police Department. Thomas şu an tutuklu durumda. Olayla bağlantılı olarak 1. derece konut dokunulmazlığını ihlal, suç teşkil eden tehditler, vandalizm ve videolarda elinde açıkça görülen bir silah olmamasına rağmen olay sırasında kullandığı yöntem nedeniyle ölümcül silahla saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. Kefalet bedeli $35.000 olarak belirlenmiş durumda. Bu meblağın ödenmesi halinde mahkeme süreci boyunca dışarıda kalma ihtimali bulunuyor. Nichols'un gerçek mesleği, günlük hayatı ya da sabit bir kimliği hakkında henüz net bir bilgi kamuoyuna sunulmadı. Olay sırasında kendisini asker olarak tanımladığı iddiası doğruysa, bu durum yoğun stres altında gerçeklik algısında bir kırılma yaşadığı ihtimalini de gündeme getiriyor. Böyle bir durumda kişi yaşadığı ortamı ve kendisini farklı bir kimlik üzerinden yeniden kurgulayabilir. Ancak bu ihtimal tek açıklama değil. Yaşananların tamamen bilinçli bir ihlal,
kontrolsüz bir saldırı ya da farklı bir motivasyonun sonucu olma ihtimali de hala masada. O sabah Nichols gerçekten neye inanıyordu ve en önemlisi bu tekrar yaşanabilir mi? Şu an elimizde kesin bir cevap yok. Ancak sanıyorum ki önümüzdeki günlerde bunlar netleşecektir. Peki sizce bu davranış planlı bir eylem mi yoksa kontrol kaybı yaşayan birinin tepkisi gibi mi görünüyor?